Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şöyle şişlerim 3,5 numara. Lastiğimi başladım. Şöyle ilmek sayısı hakkında da bilgi vereyim. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Yani her model 3 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Şöyle. Ben bir ters bir düz lastik hazırladım. Bunun üzerine modelimi kuracağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz. İsterseniz lastikte kullanmayabilirsiniz. Model 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, birinci sıramı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimi ters öreceğim ama aralarda birer tane artırma yapacağım. Bir ters ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Bir ters ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Böyle devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Evet. Bütün ilmeklerimi ters örerek bir de aralarda birer tane artırma yaptım. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi bu artırmaları bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Kenar ilmeğinden sonra birinci ilmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. İkinci ilmeği aldım, artırmayı bıraktım. Üçüncü ilmeği aldım, artırma olan ilmeğimi bıraktım. Şu şekilde ilmeklerimin boyunu uzattım. Öndeki iki ilmeğimin içinden üçüncü ilmeğimi geçirerek aldım ve bunu da sol şişime tekrar öne taktım. Düz olarak ördüm birinci öndeki ilmeğimi. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir toplayarak düz ördüm. Aynı işlemleri yapıyorum. 3 ilmeğin boyunu uzatacağım. Şöyle. Daha sonra öndeki iki ilmeğin içinden üçüncü ilmeği geçireceğim. Şöyle ve şişimize takalım tekrar. Bunu düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonraki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Yine 3 ilmeğin boyunu uzatalım. Şöyle aradaki artırma olan ilmeklerimizi bırakarak ilmeklerin boyunu uzattık. Öndeki iki ilmeğin içinden üçüncü ilmeğimizi geçirelim ve düz örelim. Daha sonra bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizin ikisini bir düz örerek keselim. Hep şöyle 3 ilmek üzerinden çalışıyoruz. Diğer iki ilmeği de kenar ilmek olarak kullandık. En sonuna eklediğimiz iki ilmeği. Evet. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet. İsterseniz modeli bir kez daha kuralım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Böyle devam edecek. Şöyle çapraz geçirmeli bir model.
Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. İkinci kez kuruyoruz. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde yapacağız yine. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örelim. Ben şöyle ilmek sayımı az tuttum. Hemen modeli göstermek için. İlmek sayısı fazla olursa videoda çok uzuyor. Bence gereksiz, yani birkaç ilmekle bile modelin nasıl yapıldığı, nasıl çıktığı anlaşılabilir. İkinci sıra arka yüzündeyim. Ters örüyorum ama aralarda birer tane artırma yaparak. Bütün ilmeklerim bakın ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm, bir artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm, bir artırma yaptım. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi bu şekilde yaparak devam ediyoruz. İlmekleri ters örüyoruz. Arada birer tane artırma yapmayı unutmayalım. Evet. Artırmamı yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Burada artırmaları bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek aldım. Aradaki artırma olan ilmekleri bıraktım. Öndeki 2 ilmeğimin içinden 3. ilmeğimi alarak şişimin önüne taktım. Öndeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Yine 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Daha sonra 2 ilmeğin içinden 3. ilmeğimizi geçirerek alalım ve düz örelim. Bir artırma yapalım. Diğer ikisini bir alarak düz örelim. Böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Ve de çabuk ilerleyen bir model. Çünkü artırmaları bırakınca ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. 2 sıra olmuş oluyor. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. İlmeklerimin boyunu şöyle ilmeklerimi aldım. Artırma ilmeklerini bırakınca ilmeklerin boyu uzadı. Daha sonra öndeki 2 ilmeğin içinden 3. ilmeği geçirdim, aldım ve şişime tekrar taktım. Bunu düz ördüm. Ve bir artırma yaptım. Diğer ikisini bir alarak şöyle düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Şöyle tellendirmeden alayım. Dediğim gibi modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yani birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde kurarak devam ediyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın model böyle devam ediyor. Şöyle bir parçada farklı lastik üzerine uyguladım. Burada da hazır lastik uyguladım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde uyum sağlayacak harika bir model. Ona göre de ip tercih edersiniz. Modelin arka yüzü. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde
Hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.